Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Age of Empires Mobile bina rehberine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi oyuna yeni başladığımızda hemen hemen hepimiz bu oyunu bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden öncelikle binaları tanımamız gerekiyor. Hangi binaları basmamız gerekiyor, hangi binalar ne işe yarıyor, hangilerini basmamamız gerekiyor. Oyunun başında yapacağımız hatalardan biri olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor. Umarım sizler için de faydalı bir video olur arkadaşlar. Öncelikle bizim için en değerli şey kesinlikle merkez binamız, yani kasaba merkezimiz. Şöyle yüksel kısmına geldiğimizde arkadaşlar bizim için belli başlı eşikler var. Hemen bakalım. Bu bina ne işe yarıyor? Bu bina seviyesi yükselttiğinde diğer binaların da seviyesi merkez bina seviyesine kadar getirebiliyoruz. Yanında hangilerinin açıldığı gözüküyor. Ee, Artı bizim birlik kapasitesini arttırıyor arkadaşlar. 30'a getirdiğimizde toplam 40 bine kadar askeriye kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani konuşlandırma kapasitesi gibi bir şey oluyor. Diğer Whiteout oynayan arkadaşlar bilir. Artı kahraman yuvası var arkadaşlar. Normalde bir kahraman gönderirken yanına artı bir ve artı 2 ekleyebilmeniz için bizim için en önemli eşik. Tabi oyun başında 12 kasaba merkezi, daha sonra da kesinlikle 17. Yani oyunun başında ben kesinlikle hızlandırma biriktirmeyip 17'ye kadar bunu rushlamayı, yani yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında biraz daha yavaş gelişime devam edip daha öncelikli şeylere gidebiliriz. Ama kesinlikle ilk hedefimiz kasaba 17 olacak. Aynı zamanda da tabii ki burada birlik kapasitesini yükseltmiş olacağız. Hemen ikinci maddemize gelelim. İkinci benim bence en değerli şey elçilik arkadaşlar. Bir yerden sonra süreler çok fazla uzayacak. Hemen bakalım elçiliği yükselttiğimizde bize ne veriyor. Bu takviye limiti arkadaşlar. Birçok mobil oyunda biliyorsunuz zaten. Bir seferberlik falan açtığınızda, pardon, bu takviye limiti sizin binanıza yardımlaşma ve birliklerinizi takviye yapmak için müttefiklerinizle birlikte geliştirin diyor. Bu o işe yarıyor. Seferberlik rally kapasitesini başka bir bina veriyordu. Karıştırdım. Bu tamamen yardımlaşma ve birlik takviyesi arkadaşlar. Bunun sayısı artıyor. Ya burada da ittifak yardım hakları var. Biliyorsunuz, hem araştırma merkezinin binasını, yani üniversitenin yardımlarını, araştırmalarını yaparken buradan hızlandırma alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Hem de şehrin içindeki binaları hızlandırırken buradan yardım alabilirsiniz. Kesinlikle kasabadan sonra bence en yüksek seviye elçilik olması gerekiyor. Hemen üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü arkadaşlar, tahmin edeceğiniz üzere kesinlikle üniversite. Üniversitenin şöyle değerine bakalım. Yükselttiğimizde arkadaşlar bizim için yeni araştırma seviyeleri çıkıyor. Bazı araştırmaları yaptıktan sonra siz artık yenisini yapmak için üniversite seviyesi istiyor. O zaten çok değerli, ama onun dışında kesinlikle şu yandaki verdiği araştırma hızları gerçekten çok değerli arkadaşlar. Tamamen alma amacımız aslında bunlar. Bunlar çünkü ileride muhtemelen 20 gün, 30 gün, belki 50 güne kadar bizden araştırma hızı isteyecek. O yüzden araştırma merkezimiz, yani üniversitenin seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Hemen diğer önemli bir binamıza geçelim. Taverna. Bizim için diğer önemli bir binamız da arkadaşlar taverna. Hemen şöyle yükseltmeye gelelim ve bakalım. Burada arkadaşlar tavernayı ilk başladığımızda, yükselttiğimizde bu bizim kahramanımızın seviyesini de etkiliyor. Mesela kahramanların seviyesi ilk başta 20 seviye falan oluyor diyelim. Bunun maksimum seviyeye getirdiğimizde şu an için 120 seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. Daha sonra bu artacak mı onu bilmiyorum, ama şu an yükseltebileceğimiz seviye bu. İkinci bir olarak da tavernada bedelsiz bir şekilde mor kahraman ya da mitik kahramanlar alabiliyoruz. Ya bunun süresini %50'ye, pardon, %70'e kadar yükseltebiliyoruz. Yani bu da hemen hemen 8 saatte bir bedelsiz bir çevirme hakkına sahip oluyorsunuz. Kahraman alma hakkına sahip oluyorsunuz. O yüzden tavernada gerçekten bizim için değerli. Hem kahraman seviyesinin yükseltilmesi hem de bedelsiz bir şekilde kahramanlara erişimimizi sağlayacak. O yüzden tavernayı bu sıralamaya koydum. Hemen sıradaki binamıza geçelim. Demirci var arkadaşlar. Demirci şu an maalesef bende açık olmadığı için gösteremeyeceğim. Şurada yakın sürede açılacak binalardan bir tanesi. Orada da arkadaşlar işte kahramanların zırhını falan filan yükseltebiliyoruz. O yüzden onun dövme süresi kısaldığı için demirci de bizim öncelik vereceğimiz binalardan bir tanesi olacak. En azından tavernadan sonra. Ondan sonra arkadaşlar kışlalara geçiyoruz. Şimdi kışlada herkes diyor. İşte önce eğer kılıççıysanız kılıççıyı yükseltin. Süvari oynuyorsanız ahırı, ya da okçuysanız okçuyu, diğerlerine gerek yok diyorlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum.
Ahırın seviyesini şöyle yükselttiğimde arkadaşlar bizim için önemli olan şu kesinlikle. Tüm birim türlerinin eğitim hızını yükselttiği için 4 tane kışlayı da eşit seviyede yükselteceğiz. Hangi birime ağırlık veriyorsanız verin arkadaşlar. Kışlalarınız asla boş durmayacak ve her birinin seviyesi birbiriyle eşit bir şekilde yükselecek. Çünkü bunların seviyesi yükseldiği zaman gerçekten inanılmaz bir şekilde şurada şey verecek bize. Tüm birim türlerinin eğitim hızını verecek. Bizim için en değerli şey bu olduğu için hepsini eşit bir şekilde kesinlikle yükseltmeniz gerekiyor. Savaş salonu seviyesi. Evet. Savaş salonu gelecek arkadaşlar. Şu an o da yok bizde. Sizde de muhtemelen yoktur. Eğer oyuna yeni başladıysanız, beta'da oynamadıysanız bilmiyor olabilirsiniz. Savaş salonu ise arkadaşlar seviyesi yükseldikçe yağma yapabilmenizi arttırır. Yani günlük yağma limitiniz var arkadaşlar. Maksimum 20 milyon kaynak yağmalayabiliyorsunuz son seviyeye geldiğinizde. O yüzden şunun da bilgisini vermiş olayım. Farm hesap ya da çiftlik hesap bu oyunda çok mantıklı değil. Hatta bence hiç mantıklı değil. Farm hesap ya da çiftlik hesap yapmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü örnek veriyorum, o farm hesabınızda 100 milyon, 200, 300 milyon ya da kaynak olduğunu varsayalım. Siz sadece bunu günlük 20 milyonla yağmalayabileceksiniz. Zaten oyunun ilerleyen aşamalarında 20 milyon kaynak bizim için gerçekten de hiçbir şey olacak. O yüzden zamanınızı kesinlikle bence oraya harcamayın. Ve aynı zamanda savaş salonu rally kapasitenizi arttıracak. İlerideki ittifakla birlikte savaşlarda bu rally kapasitesi gerçekten çok değerli. O yüzden savaş salonu da bizim için çok değerli olacak. Diğer bir maddeye gelirsek eğer, kaynak binaları. Bu da en çok şeylerden biri. İşte mesela burada 2 tane oduncu kampı var. Gidip ikisini de eşit bir şekilde seviye olarak yükseltmeyin arkadaşlar. Bir tanesini 30 seviyeye götürmeniz kesinlikle yeterli. Daha sonra diğerlerini hemen yükseltmeye başlamayın. Bu da sebebi şu: oyunun ilerleyen aşamalarında artık hani en başlarda tam kasaba şu bu falan yükseltmek zor olacak gibi gözüküyor ama bir yerden sonra fullledikten sonra arkadaşlar bazı etkinliklerde bizden işte şu binanın hızını yükselt, işte bina hızlandırması kullan tarzı etkinlikler gelecek. O tarz etkinliklerde şöyle yapabiliriz. Mesela bizde 4 tane oduncu kampı var diyelim. Bir tanesini 30 yaptık. Diğerlerinin yükseltmesini şu şekilde yapıyoruz. Diğer üçünü önce 10 seviyeye getiriyoruz. Daha sonra üçünü sırayla 15'e, daha sonra üçünü sırayla 20'ye. Bu şekilde yükseltirseniz hem fiyat performans olarak daha yüksek verim alırsınız, hem de o etkinliklerde sıralamaya girip belki dönüp bana teşekkür edersiniz ya da videoyu beğenip yorum yaparsınız destek olmak için. Her neyse, bir sonraki maddeye gelelim. Evlerimiz var. Evlerimizi yükselttiğimizde ise arkadaşlar şuradaki bizim köylü sayımız artıyor. Zaten oyun başında bir önceki videoda size söylemiştim. Kesinlikle bence oyun başlangıcı için Çin'i seçin. Çünkü daha fazla köylü sayısı veriyor ve oyunda bizim için ilk başlangıçta daha değerli. Şuradaki üretim yerlerine köylülerinizi atarsınız ve aynı zamanda köylü sayınız arttığında buradaki köylü kanunundaki görevleri yapmanız daha da hızlı olacak arkadaşlar. Çünkü görevlerin çoğuna bakarsanız her birinde köylü sayısına sahip ol diyor. Bu da Çin seçtiğiniz için ve ev sayısını da yükselttiğiniz için daha yüksek köylere daha hızlı ulaşacaksınız. Ve o yüzden arkadaşlar buradaki aktif becerileri de kullanabileceksiniz. Örnek veriyorum, mevcut bina kuyruklarını 2 saat boyunca azaltabiliyorsunuz. Ya da inşaat süresini önemli ölçüde kısaltır diyor. Ya da şurada enerji veren bir tane vardı. O da bence çok değerli. Şöyle bulabilirsem. Mesela bu arkadaşlar. Kabileleri 100 kez alt ettikten sonra 50 dayanıklılık elde etmek için sınırlı sıralı atamayı etkinleştirir diyor. 2 günde bir 50 dayanıklılık alacaksınız. Yani nereden ne alırsak bizim için kesinlikle kar olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar köylüler de oyun başında kesinlikle bizim için değerli. Özellikle buradaki görevlere tek tek bakın arkadaşlar. Bence erken ulaşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Sonra şu kesinlikle görev harekatı. Ya bunları erken aşamada alırsanız eğer sizin için çok daha faydalı olacaktır. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendimizi geliştirdikçe öğrendiğim bilgileri notlar alıyorum ve her birini sizlerle paylaşacağım. Çekmemi istediğiniz bir rehber olursa lütfen yorumlarda bahsedin. Direkt hızlıca gidip o videoyu çeker sizlerle en iyi şekilde paylaşmaya çalışırım. Emin olmadığım hiçbir bilgiyi paylaşmak istemiyorum. Tamamıyla öğrendikten sonra yeni serilerimiz tekrardan sizinle olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.